Şimdi öncelikle hayırlı akşamlar. Hayrettin abiyle tanışmam yaklaşık bir 7-8 seneye ulaşmak üzeredir. 4 yıldır çok samimi şekilde görüşüyoruz. Sağ olsun, beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi benim asıl bahsetmek istediğim konu, piyasada öyle bir algı oluştu ki Osmanlı sıkma, Osmanlı abajur, Osmanlı çubuk, Osmanlı bilmem ne, zarlar, zurlar aldı başını gidiyor. Şimdi benim kanımca, ki zamanında Hayrettin abiyle tanışmadan önce tabiri caizse mecazla kullanmak istemiyorum. Tesbihten anlamadan önce. Şimdinin dabbası. Gerçi o da şimdi isim değiştirmeye başladı. Dabbas biraz revaçtan düşünce şimdi bir isim Omari türedi. Onun yanında şimdi Zeyzun aşılanmaya çalışıyor insanlara. Daha vesaire vesaire var da isim de vermek istemiyorum. Çünkü aynı zamanda döküm yapıyor bildiğim isimler. Şimdi en basit Osmanlı konusuna değineceğim. Şimdi mesela arkadaşlar bana soruyor, kuka ne kadar? Ya arkadaş, diyorum ki usta işçilikli istiyorsan rakama takılmayın, 5 lira. Fakat normal bir kuka istiyorsan 0,5 lira. Niye öyle? Ya birisinde usta işi, birisi makine işi. Şu gördüğünüz Mısır işi bir kuka. Mısır işi. Ya şimdi bu 0,5 lira. Şimdi böyle de bir kukamız var. Örnek veriyorum, rakama takılmayın kesinlikle. 5 lira. Biri 0,5, biri 5. Veya biri 1, biri 5. Şimdi ikisi de kuka. Şimdi türemiş Osmanlı kuka. Yok 40 senelik kuka. Yok 100 senelik kuka. Ya biz de biliyoruz bunları. İp yollarının nasıl aşındırıldığını biz de biliyoruz. Çoğu örnek vereyim. Mesela Osmanlı'ya geçelim. Osmanlı çubuktan yapıldı. Ya arkadaşlar, ben yaklaşık şöyle söyleyeyim. Bu işi ben hobi olarak yapıyordum. Şimdi pala malzemeyi tanıtmaya çalışıyorum insanlara. Benim birinci hedefim satmak değil. Zaten çok cüzi bir şey ya alıyoruz ya almıyoruz yani. Yani örnek veriyorum, 8-9 ayda belki de 5 kişiye tespih sattım ben. Ama yalan atmadım. Nasıl yalan atmadım? Şimdi Osmanlı çubuk, full helezonare. Ya arkadaşlar, mezatçı ağzıyla konuşmayı sevmiyorum. Neden? İşini doğrusuyla, hakkıyla yapana da saygım sonsuz. Saygım sonsuz. Şimdi adam helezonare çıkarmış, sıfır yapı Osmanlı. Ya arkadaş, ben tespih sevdasına başladığım günden beri bir şey merak ediyorum. Ya Osmanlı'da Yeniçeriler durmamışlar, savaşmamışlar, durmadan hadi biz malzeme dökelim, tespih yapsınlar. Küllük dökelim, millet sigarasını içsin, külünü kullansın, küllüğünü kullansın. Her şeyi geçtim. Ya Osmanlı çubuk malzemeden yapıldı diyorlar. Ya adamların işleri yok. Çubuk mu döktüler Osmanlı malzeme? Yani Osmanlı çubuk mu döktüler ya? Her helezonarili Osmanlı. Şuna katılırım. Örnek veriyorum. 40 yıllıktır. Eski. Ama ne diyorum? Osmanlı değil. Eski. Eski diyorum. Yani çok sinirlerime hakim olmak istiyorum. Yine ismi lazım değil. Hayrettin abi de bilir beni. Ben meraklıyımdır. Takip ederim yani. Hemen hemen mezatlara girerim. Çoğunda da beni engellediler zaten. Neden? Sorduğum sorulardan dolayı. Ben neden soruyorum bunu? Araştırmayı seviyorum. Öğrenmek istiyorum. Şimdi arkadaşım, ben 5 sene önce Dabbas'a, yalan değil ya, 750 lira para vermişim.
Bir tane tesbih. Bugün Dabbas'ın toptanını 50 liraya 60 liraya satıyorlar ya. Yok yurt dışına gideni birinci sınıfmış. Yok Alman formül birebir dökülmüş. Ya arkadaşlar bu işleri geçsinler. Hepsi yapay epoksi reçine ya. Helozon ağrısı varmış, bilmem nesi varmış, ıvırı varmış, zıvırı varmış. Ya bu kadar. Yani bir hak verir misiniz? Bir araştırın bakalım. Osmanlı durmadan sadece çubuk mu dökmüş? Veya herhangi bir obje mi dökmüş? Adamların işleri yok, obje dökmüşler. Oyun zarı. Alman oyun zarı, Avusturya oyun zarı, Yemen zar. Ya işleri yok. Hadi oyun zarlarını anladım. Patinleri var. 1'den 6'ya kadar. Oyun zarları. Tabloda kullanılan zarın büyüğünü düşün işte. 45 milim, 60 milime kadar değişiyor. Hadi onlarda patin var. Ya Osmanlı Yemen zar. Bir beyin fırtınası yapalım. Bu insanlar bu Osmanlı Yemen zarı nerede kullanıyorlardı? Hadi zar olarak döktüler. Nerede kullanıyorlardı? Hadi oyun zarını bir oyunda vesairede kullanıyorlardı. Osmanlı oyun zarını nerede kullandılar ya? Biri çıksın açıklasın ya. Yemen zar yok. İran bagası. Yeni moda. Şimdi yeni böyle piyasadan silinmeye başladı. Neden? Çok oldu. İlk elden birinin eline geçti, dağıldı, ezdi, bilmem ne oldu. İran bagası bitti. Nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Şeffaf, yeşili var, kırmızısı var. Ya ayakkabı bağcıyla delikleri kalın delmişler, ayakkabı bağcıyla bağlamışlar. Şimdi sistem olmasın şu şekilde. Bağla. Ha, eski. Ya gözünüzü seveyim ya. Benim derdim satmak değil. Benim derdim burada hobi. Ki Hayrettin abi bayağıdır uzun yıllardır tanıyorum. Ne diyesi o. Ben en basit şöyle göstereyim. Şu tespih. En kral Osmanlı'ya kafa atar. Şunu aldığımda bildiğiniz civciv sarısıydı. Civciv sarısıydı. Diyorlar ki sizin çok pahalı. Ürünleriniz çok pahalı. Ya arkadaşlar mezatlara giriyorum. Ya 12 gram 6,5'a 9,5 milim Habbeden 0 Osmanlı 6,5'a 9,5 milim. Açılış 15, peyler 2,5. Ama insanlar oraya pahalı demiyor. Neden? Ben diyor Osmanlı satıyorum diyor. Teyitli malzeme diyor. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. İnanın bayağıdır ben de bu işe bilmeyenler gibi başladım. Bugün nasıl bir tane iki tane böyle tespih alarak bak bir de bunun şeyi yok, sonu yok hobide. Onu söyleyeyim size. Hobide onun şeyi de yok, sınırı da yok. Hobide bu işin sınırı da yok. Bir tane iki tane ile başladım ben de. Ya dedim ki Allah Allah. Bu 750'ye satıyor, bu 1,5'a satıyor, bu 5'e satıyor, bu 15'e, bu 20'ye. Ya 7.500 dolara ustanın ismi mezatta geziyor. Ya ben inanmıyorum ustanın o kadar kazandığına. Ya diyorlar ki 5.000 dolar işçiliği var ustanın. Abi bırakalım o zaman biz de. 2 sene zorlanırım ya. Alalım bir torna. Nasılsa 2 senede 5.000 değil de 1.000 dolar kazanayım bir tespihten. 1.000 dolar kazanayım ya. Adam diyor ustanın işçiliği 5.000 dolar. Ama diyor hadi diyor ben esnafım diyor. Ben 4.500 dolara vereyim diyor. 500 dolara benden gitsin diyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Para kazanmak kolay değil. Bugün 500 dolar para da iyi para. Kimse öyle 500 dolar iskontoyu yapmaz. Pazarda domates satan adam yapmıyor sana iskonto bir kere. En basit yani. 30 liraysa sana 20 liraya vermiyor adam domatesi.
Bu bence çok pis bir hal aldı. Ama inşallah buradan sesimizi duyurabiliriz. Zamanında da sesini duyurmak isteyen insanlar oldu. Sustular. Her helezonare gördüğünüzü Osmanlı zannetmeyin. Her Osmanlı diyene Osmanlı diye şey yapmayın. Neden diyeceksiniz? Şimdi ben bunu tanınmış ustaya yaptırdım. Farz-ı misal atölye işçiliği tespih aldım. Ya buraya bir tane imza atmak ne kadar biliyor musunuz? 1 lira o plaka. 1 lira. Örnek veriyorum, ben bunu 30 bin lira istedim. Mezat yapıyorum farz et. 30 bin lira istedim. Ama ondan önce ustayla konuştum. Ya usta, senin adını kullanacağım. Hani teyit isterlerse bir teyit verirsin ya. Ben sana 3-5 ateşlerim. Tamam mı? Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Osmanlı olmayan tespihi ben Osmanlı diye satmış oldum. Teyit aldım. Aradım ustayı da teyit de verdi. Ya çok şey var konuşacak da. Fazla da derinlere girmek istemiyorum. Yine son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela Osmanlı Alman formül, Alman formül, Alman formül, Alman formül. Ben denemeyi severim. Böyle çıkan yeni malzemeleri piyasada. Hatta bazı toptancılar attılar da beni gruplardan. Severim çünkü. Aynı toptancıdan bir mezatçıya mezat seyrederken 2500 lira fiyat çıktı. Yaklaşık ne kadar? 8-12 civarında bir tespih. Güzel. Helezonare dökmüşler. Güzel. Epoksi malzeme. Güzel helezonare dökmüşler. Mezatta 2500 lira fiyat çektiler. Şimdi ben bir şekilde ulaştım. Sonuçta o mezatçıyı takip ediyorum da onu da takip ettikleri var tabii. Arkadaşlar tanesi 150 TL. 2500 liraya satılan hareli tespih. Helezon hareli diye satıyorlar 2500 lira. 150 TL. O da benim bir esnaf dükkanım olmadığı için 150 TL. O bir tane aldığım için. Ben adamdan 100 tane alsam 60, 70, 80 TL belki de toplam. O yüzden siz olun. Malzemeyi araştırın. Yani bilmemek ayıp değil. Ben bilmiyordum. Ne dedim? Dabbas'a 750 lira 1000 lira para verip öğrendim. Şimdi bir Dabbas'ın şeyi geçti. Furyası geçti. Allah rahmet eylesin. Bu depremde Ömer Usta ailesiyle vefat etti. Yani artık isim olarak o şekilde duyduk. Hani tespih camiasında o şekilde söylendi. Allah rahmet eylesin. Bu 6 Şubat Maraş depreminde rahmetli oldu. Ama şimdi Dabbas bitti. Ömer Usta'nın adı ön plana çıktı. Anlatabiliyor muyum? Döküm anlamında. Yarın öbür gün onun dökümleri bitecek. Zeyzun. Şimdi alttan Zeyzun da başlıyor mesela. Damarlı. Ve arkadaşlar ben bunlardan sıkıldım. Çünkü mezat işi pis bir hal aldı. Nasıl pis bir hal aldı? Ucuz ürünler. Yani gerçekten Osmanlı mı bilmiyoruz. Osmanlı çubuk. Ben bir kere buna kesinlikle inanmıyorum. Osmanlı'nın işi yok. Çubuk mu döktü? Tabii ki dökmedi. Adam baston sapı dökmüş atıyorum ya. Niye bastonu komple dökmedi de çubuk dökmüş? Yani bir araştırmak lazım. Bir de karşınızda muhatap bulabileceğiniz yerlerden alışveriş yapın. Bakın benden alın veya ondan alın bundan alın demiyorum. Kendinize muhatap alabileceğiniz yerlerden alışverişinizi yapın. Araştırın. Bilmeden atlamayın. Örnek veriyorum. Az önceki örnek gibi. Bakın. İkisi de kuka. Biri 1 lira, biri 5 lira. Anlatabildim mi? Örnek veriyorum rakamları. Biri 1 lira, biri 5 lira. Buna göre yani kararınızı verin. Ona göre alışveriş yapın. Ya örnek veriyorum. Ben şimdi Hayrettin abi desem ki Hayrettin abi bana kül tablası dök. Kül tablası olarak, obje olarak dök abi bunları getirtir.
Adam orijinal bakalit olduğunu söylüyor. Orijinal bakalit olduğunu söylüyor. Ama diyor ki test ettirin. Hani şimdi eleştiriler oluyor ya. Test ettirin arkadaşım diyor. Ya bir kişi de çıkıp test etmiyor ya. Çıkıp da test etmiyor. Ama orada Elazığ Hareli Osmanlı diye satılan Osmanlı çubuktan yapıldı. Çubuk, Osmanlı çubuk. Adam o söze itimat ediyor. Bu tarafta da adam diyor ki bu diyor orijinal bakalit. Osmanlı hamuru bakalit. Buna Osmanlı hamuru bakalit diyor. Bir de çıkıp eleştiri yapıyor fakat demiyor ki mübarek bir araştıralım bakalım bunu. Vallahi kusura bakmasınlar, her yerlerde elleri var nasılsa. Almanya'dan malzeme geliyor nasılsa durmadan. Miskevisi, Osmanlı çubukları, Osmanlı miskevileri, İran bagaları, Osmanlı necefler. Çıkıp da biri demiyor ki dur bakalım ya gerçekten böyle mi? Ha, isim vermeyeceğim. Birileri çok ağır konuşmaya başladılar. Beni de engellemiş bu arada. Yani arkadaşla hiçbir muhabbetimiz yoktu. O da bakalit işindeydi. Arkadaşla hiçbir muhabbetimiz de yoktu bizim. Beni her yerden engellemiş. Ne alakaysa. Yani hiç konuşmadık bile. Hani bir merhabamız bile yok. Ya, kul hakkına girdi ayrı. Çünkü o da öyle konuşuyor. Kul hakkına girmemek lazım. Cenab-ı Hak soracak bunu. Kul hakkına girdi. Çünkü benle konuşmadan benim iyi veya kötü olmadığımı nereden bileceksin? Arkadaşlar son kapanış yapayım. Ben size söyleyeyim. Her gördüğünüzü, şimdi farklı örnek verilirdi de, her gördüğünüz Elazığ damarlıyı Osmanlı zannetmeyin. Osmanlı zannetmeyin. Güvendiğiniz yerden alışveriş yapın. Son sloganımızı da vereyim. Bu aşkı çeken bilir arkadaşlar. Sevgi ve selametle herkese. Hayırlı akşamlar.